Araştırmacılar Hopfield sinir ağının belleği canlandırmak için kullanılan klasik modelini artık doğrudan ışıkla taklit edebildiklerini gösterdi. Bir grup İtalyan fizikçi Physical Review Letters'ta yayımlanan çalışmalarında özdeş fotonlar kullanan bir optik devre ile ışığın kendi kendine öğrenip hatırlama yeteneğine sahip olabileceğini ispatladı. Aslında Hopfield ağı 1980'lerde geliştirilen ve insan beynindeki bellek gibi işleyen bir modeldir. Bu modelde saklanan desenler bir enerji fonksiyonunun minimumuna karşılık gelir. Ağ dinamikleri bu minimuma doğru evrilir. Bu durum hatırlama aşamasıdır. Geleneksel olarak bu işlevleri elektronik hesaplama simüle eder ama ekip tamamen fotonik bir yöntemle aynı sonuca ulaştı. Bu deneyde kullanılan optik yonga içinde 50 adet mod ışık yolu barındıran gelişmiş bir dalga kılavuzu matrisi. İki fotonlu bir lazer atımı bu çipe gönderiliyor ve aynı anda farklı modlarda dolaşırken özel bir şekilde yönlendiriliyor. Bu yönlendirme ikili faz kaydırıcılar ile sağlanıyor. Her modda faz +1 veya -1 olarak ayarlanıyor. Tıpkı sinir ağı nöronlarının +1 ya da -1 durumuna karşılık geldiği gibi. Başka bir deyişle her moddaki fotonun aldığı faz spin işlevi görüyor ve bu spin değerleri aslında Hopfield ağındaki nöron durumlarını temsil ediyor. Çipe ayrıca girişte bir Fourier transformatörü yerleştirildi. Bu sayede fotonlar modlar arasında düzgün bir şekilde dağılıyor ve girişim efektleri tetikleniyor. Sonuçta ölçülen iki foton çıkış olasılıkları tam da Hopfield enerji fonksiyonuna karşılık gelmiştir. Yani deneysel foton verisi klasik Hopfield modelinin enerjisiyle birebir eşleşmiştir. Teknik olarak iki fotonlu bu sistem 4 parçacıklı bir 4 nöronlu Hopfield ağı görevi üstlendi. Deneysel sonuçlar gerçekten etkileyici. Araştırmacılar sistemin hafıza kapasitesini test etmek için saklanacak desen sayısını kademeli arttırdılar. Az sayıda desen olduğunda sistem beklenildiği gibi çalışıyor. Gelen giriş desenini hatasız bir şekilde çağrıştırıyor. Ancak aynı anda çok fazla desen saklamaya çalışınca sonuç aniden kaosa dönüyor. Çıktılar tamamen rastgele hale geliyor. Spin camı fazında olduğu gibi. Bu ışığın oluşturduğu fiziksel sinir ağının kapasite limiti olduğunu göstermektedir. Bellek yükünü belli bir oranın üzerine çıkarmak söz konusu olduğunda sistemin çöktüğü gözlenmiştir. Bu biyolojik beyinlerdeki ve klasik hesaplamadaki ünlü kapasite sınırına çok benzer bir durum. Araştırmacılar bu geçişi ayrıntılı bir faz diyagramı ile sergilediler. Düşük bilgi yükünde sistem hatırlama modunda çalışırken kritik eşik değeri aşıldığında tam bir kaos fazına geçiyor. Bu keşif aslında sadece ilginç bir fizik deneyinden çok daha fazlası demek. İçerisindeki fotonlar bilgi işlediğine göre bu bir nevi ışıkla hesaplama demek. Yani ışık bilgisayar fikrine belki bir adım daha yaklaştık. Dahası bu sistem enerji verimi açısından inanılmaz avantajlar vaat ediyor. Fotonik çipler elektronik çiplere kıyasla çok daha düşük enerji harcar. Bir foton sinir ağının çalışması aynı işi yapan bir CPU'dan kat be kat daha verimli olabilir. Örneğin karmaşık fiziksel sistemlerin simülasyonunda iklim modellerinden biyolojik ağlara kadar ışık tabanlı hesaplama çok elverişli görünmektedir. Fotonik platformlar kaotik ve düzensiz sistemleri incelemek için mükemmel bir laboratuvar sunuyor. Elbette her yenilik gibi bunun da sınırları var. Şu anda deneyde yalnızca 2 foton kullanıldı ve elde edilen model 4 nöronlu bir Hopfield ağıyla sınırlı kaldı. Peki daha fazla nöron kullanarak devasa ağlar inşa edersek ne olur? Belki kuantum sistemi karmaşıklaştıkça daha karmaşık öğrenme dinamikleri de ortaya çıkabilir. Ya da başaramayıp gene bir spin camı kaosuna sıkışabiliriz. Bu bilim felsefesi açısından da düşündürücü. Düşünme gibi görünen bu süreçlerde sinir ağı diye adlandırdığımız olgu aslında tamamen fiziksel yasalarla işliyor. Işık gibi atomik sistemler bile bilişsel bir etkinlik sergileyebiliyorsa, zihin ile madde arasındaki fark çok daha bulanık. İnsan beynini tamamen taklit eden bir ışık bilgisayar kurmak mümkün mü? Bu soru şu anda cevapsız. İhtiyacımız olan şey yüzlerce modlu dev optik çipler ve çok parçacıklı kuantum deneyler. Dolayısıyla sonuçta görüyoruz ki ışıkla çalışan bir sinir ağı artık bir hayal değil. Işık sadece veri taşıyan bir fiziksel form olmaktan çıktı. Kendi içinde hafıza kazanabilen, kaos ve düzen arasında gidip gelebilen, adeta düşünen bir maddeye dönüştü. Bu da bizi yeni keşiflere ve yeni sorulara doğru sürüklüyor. Fotonik çip kullanarak insan beynine yaklaşan bir ağ inşa etmek mümkün mü? Bilinç ve madde arasındaki ilişkiyi ışık temelli sistemlerde sorgulamamız mı gerekiyor? Önümüzdeki araştırmalar bu felsefi soruları da yanıtlamaya aday olacak.